Nasıl ama? İşte boşuna Türkiye'nin Stonehenge'ine denmiyor. İngiltere'de yapılan bir DNA araştırması sonucu ülkenin başlıca tarihi anıtlarından Stonehenge'i inşa edenlerin Anadolu'dan geldikleri tespit edildi diye haber okudum. BBC News Türkçe'de. Hemen burası aklıma geldi. Dedim acaba buradan gidenler mi yaptı bu Stonehenge'ini? Bugün Eyüp Güreş ile nerede gezek? Bugün Eyüp Güreş ile Uşakili Ulubey ilçesinde yer alan Blandos Antik Kenti'ni gezek. Gerçekten de çok stratejik bir noktayı seçmişler savunma adına. Sadece kuzey tarafından girişi olan adeta bir karasal yarımada. Hemen şehre girmeden önce şehrin dışındaki su kemerleri, şehrin girişinde sol tarafta anıtsal bir mezar. Milattan sonra 1. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmiştir. Yine şehirde yaşayan önemli bir şahsiyete ait olduğu düşünülmektedir. Böyle sütunlar üzerine inşa edilmiştir. Bu mezardan geriye kalan da bu. Artık ayağa kalktığında daha detaylı göreceğiz. Kuzey Tapınak kent dışında yerleşim alanının en yüksek kotunda yer almaktadır. 8.30 çarpı 14,5 metre ölçülerinde ve 2 metre yükseklikteki bir podyum üstünde yükselen tapınağın cephesi güneye yönlendirilmiştir. Kuzey Tapınağı'nın yanında yer alan bu sanki Arapça gibi ama yine tarihi eser parçaları. Üç tarafı oldukça derin ve dik vadiler ile çevrili, yarımada şeklinde bir toprak parçası üzerinde kurulu olması şehrin girişinin sadece kuzeydeki kapı ile yapıldığını göstermektedir. Sol tarafta tiyatro yer alıyor. Böyle bir patikadan iniliyor muhtemelen. Ve yine muhtemelen henüz kazı çalışmaları başlamadı ya da gerçekten çok harap bir durumda. Gölgelerin uzadığı bir saat, sabah 6'yı çeyrek geçiyor. Girişte yer alan kent kapısı tek kapılı, kemerli ve kuleli girişe Roma dönemi boyunca çeşitli eklemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Blandos Antik Kenti milattan önce 334'te Makedonyalılar tarafından kurulan antik kent Lidya bölgesinde Frikya sınırına yakın bir bölgededir. Kent kapısı
Bakın papuçlara ne kadar sağlam. Şöyle tek kenarlı bir giriş. Ve daha alçak. Belki şimdi toprağa gömülmüştür. Belki buradan da giriyordu insanlar. Şu taş orijinalinde olsa gerek. Kaya belki destek veriyor. Yine bu şekilde aşağıda giriş kapısını geçtikten sonra stadyum var. Milattan sonra 1. yüzyılda inşa edilen stadyum tepenin doğu yamacında iç ve dış surlar arasında kuzey-güney yönünde uzanır. Yapının sadece batı kenarı boyunca seyirci sıralarına yer verilmiştir. Stadyum yaklaşık 140 metre uzunlukta, 37 metre genişlikte. Bu ölçüleriyle yaklaşık 180 metre olan standart stadyum ölçülerinden daha küçük bir stadyum. Demek ki coğrafi şartları ancak buna müsaade etti. Bir miktar daha kısa stat yapıldı. Halen kazı çalışmaları devam eden kent 1. derecede sit alanıdır. Evet, hemen aşağıda yer alıyor. Blaondos, Büyük İskender'in Anadolu seferlerinden sonra Makedonya'dan gelenler tarafından kurulmuş olup şehir halkının kendilerine Makedonyalı Blaondos adını verdiği söylenmektedir. Büyük İskender'den sonra Bergama Krallığı'nın ardından da Roma İmparatorluğu'na bağlanan kentin Roma döneminde önemi daha da artmıştır. Daha yeni başlıyor. Anladığım kadarıyla burada kazı çalışmaları çok daha önemli eserler çıkacaktır diye düşünüyorum. 1845'li yıllarda Hamilton bu kentten geldiği bilinen bir yazıtı bulması ile antik kentin adının Blaondos olduğu kesinleşmiştir. Yazıttaki Blaondeon Makedonon ibaresi antik kent hakkında açık ve net bilgiler vermektedir. Büyük İskender'in ölümüyle kent Theodokoslar olarak adlandırılan ve imparatorluğu aralarında paylaşma çekişmeleri yaşayan 8 generalden Antigonos'un payına düşmüştür. Buna Diyadok da diyebiliyoruz. Farklı kaynaklarda farklı şekilde niteleniyor. Antigonos'u Antalya Termessos antik kentindeki Alketes'le mücadelesinden tanıyoruz. Tabii ki o zaman Makedon İmparatorluğu paylaşılmaya başlayınca Alketes'le müthiş bir taht kavgasına düşmüş. Kent milattan önce 189 yılında Bergama Krallığından Roma İmparatorluğu hakimiyetine geçmiştir. Roma döneminde önemli bir yerleşim alanı olan kent, milattan önce 5. yüzyılda Uşakili, Sivaslı ilçe sınırları içerisinde yer alan ve aynı zamanda piskoposluk merkezi olan Sabesta piskoposluğuna bağlanmıştır. Bakın yine kayalar
nasıl işlenmiş. İşte bu kısımlar böyle birbirine geçmeli şekilde sağlam olsun diye herhangi bir harç malzemesi kullanılmadan yapılmış. Burası Güney Tapınak Bölgesi. Kentin en merkezi kısmında yer alan İyon düzenli tapınağın yazıtlarına dayanılarak bereket tanrıçası Demeter'e, yani Keres'e ait olduğu kabul edilir. Roma İmparatoru Claudius döneminde, yani milattan sonra 50 civarı tarihli tapınak, ana caddeden anıtsal bir kapıyla girilen geniş bir avlunun ortasında yer alır. 14,5-7,60 metre ölçülerindeki tapınak bir podyum üstünde yükselir. Tapınağa giriş güney yöndeki 8 basamakla sağlanır. Evet, güney bölümden 8 basamakla çıkılır. 2, 3, 4. İşte gerisi de bunlar olsa gerek. Sütun üstünde yer alıyor. Gerçekten de gayet sağlam bir şekilde zemin döşemesi ve kenar bölümleri duruyor. Kentin bazı kalıntıları günümüze kadar gelebilmiştir. Helenistik dönemde inşa edilen kuzey surlarının giriş kapısı kemeri, darphane bölümleri, idari binalar, sur duvarlarının bazı bölümleri, İyon tarzındaki mabet, kentin ortasında yer alan ve Roma İmparatoru Claudius'un mabedi, az önce gezdik, 8 basamaklı çıkılan bir sütunun üzerinde yer alan, yalnızca bir tarafında oturma kademeleri olan stadyum örnek olarak verilebilir. Ne demiştik? Bu stadyum normal 180 metre boyundaki stadyumlardan 10 metre daha kısa. Muhtemelen coğrafi şekiller buna sebep olmuştur diye düşünüyorum. Baksanıza nasıl estetik. Şu yazıları bir çözebilsem. Yani bu yaştan sonra arkadaş, baksanıza. Gerçekten de ne kadar etkileyici. Burası muhtemelen sütunlara geçen bir kiriş parçası olsa gerek. Tabii ki böyle bezemeli. Bizler nasıl yapıyoruz binaları? Tuğla, çimento, demir. Yani bu insanlar da bu kadar süsleme yapmadan,
estetik kaygı taşımadan herhalde o zamanki şartlar şimdiki şartlardan çok daha kolay değil. Kentin bazilikası olduğu tahmin edilen yapı açık ve kapalı mekanlardan oluşuyormuş. Kuzeydeki üstü açık uzun dikdörtgen avlu dört taraftan sütunlu bir galeri ile çevrilirmiş. Tabii ki bunları sadece ifade ediyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda göreceğiz ve Türkiye'nin Stonehenge'ını işte boşuna Türkiye'nin Stonehenge'ını denmiyor. İşte bu manzara Blöndos antik kentini ben bu kentim diye gösteren kimliği amaçları neydi? Gayeleri neydi? Bilemiyorum. Tabii ki de bir denge var. İngiltere'de yapılan bir DNA araştırması sonucu ülkenin başlıca tarihi anıtlarından Stonehenge'i inşa edenlerin Anadolu'dan geldikleri tespit edildi diye haber okudum. BBC News Türkçe'de hemen burası aklıma geldi. Dedim acaba buradan gidenler mi yaptı bu Stonehenge'ını? Ama tarihsel olarak İngiltere'deki daha eski. Araştırma sonucunda Britanya adasında Neolitik dönemde yerleşik olanların Anadolu'dan yola çıkıp İber Yarımadası yani bugünkü İspanya, Portekiz üzerinden milattan önce 4000 yılında Britanya'ya ulaştığı ifade ediliyor. Birleşik Krallık'taki en popüler yapılardan biri olan Stonehenge, İngilizlerin kültürel simgesi olarak kabul edilir. Gerçekten ne anlatmaya çalışmışlar burada? Müthiş bir denge var. Hani küçük parçalar olsa belki daha kolay alacak ama bunları yerleştirme ve bunu yerleştirdikten sonraki yani bir milim bile veya santim ne kadar fark edecektir? Şuralarda sanki kaya mezarları gibi böyle mağara mağara ne amaçla kullanıldığını bilemiyorum. Epey araştırdım aslında. Bu coğrafyada gül atmiler gerçekten çok fazla ve hemen hemen aynı renk. Yani farklı bir renk görmedim hiç. Böyle açık lila. Medeniyetler beşiği Anadolu. Her tarafı tarih. Sadece birazcık ilgi bekliyor. Aslında hep diyorum biz turizmi sadece deniz, kum, güneş olarak satmaya çalışıyoruz. Bizim tarihimiz emin olun bizim turizm gelirlerimizi kesinlikle 5 kat çok rahat arttırır. 10 kat hatta daha fazlası işten bile değil. Dediğim gibi stadyumu sadece hayal edebiliyoruz. Ben hayal ediyorum.
Siz de hayal edin. Burasını 10 yıl sonra bir daha gezdiğimizde çok daha fazla gün yüzüne çıkan eserlerle karşılaşırız inşallah. Ne kadar sağlıklı kapariler çıkmış. Tapınağı bir de bu açıdan çekeyim size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer gerçekten beğendiyseniz, beğeni işaretlerseniz bana katkı sunmuş olabilirsiniz. Çünkü benim hiçbir sponsorum yok. Kendi imkanlarımla gezmeye, kendi imkanlarımla keşfetmeye ve bu gezilerimi de sizlere aktarmaya çalışıyorum. Gezene de, gezemeyene de bir şekilde faydası olacaktır. Her şey gönlünüzce olsun.